Merhaba değerli izleyiciler. Bugün John Wheeler tarafından önerilen gecikmeli seçim deneyi aracılığıyla geçmişi değiştirme kavramını içeren düşündürücü bir kuantum deneyini inceleyeceğiz. Bu deney özellikle Kopenhag yorumu çerçevesinde kuantum mekaniğinin tuhaf doğasını araştırır ve bunu pilot dalga teorisinin sağladığı deterministik bakış açısıyla karşılaştıracağız. Burada sunulan fikirleri sentezleyecek, açıklayacak, eleştirecek ve ayrıntılı olarak ele alacağız ve kuantum mekaniğinin farklı yorumlarının çıkarımlarına odaklanacağız. Açıklanan senaryo yarı gümüşlenmiş bir ayna tarafından iki yola bölünen bir parçacık demetini içerir. Birinci yolda parçacıklar tamamen gümüşlenmiş bir ayna tarafından yansıtılır ve daha sonra sensör 1 tarafından tespit edilir. İkinci yolda ise parçacıklar başka bir tamamen gümüşlenmiş ayna tarafından yansıtılır ve sensör 2 tarafından tespit edilir. Başlangıçta kuruluma ikinci bir yarı gümüşlenmiş ayna yerleştirilmezse her parçacığın yol 1 veya yol 2'den geçtiği söylenebilir. Sensör 1 tarafından algılanan parçacıklar yol 1'den geçmiş olmalı ve sensör 2 tarafından algılanan parçacıklar yol 2'den geçmiş olmalıdır. Her iki sensördeki sayım oranları eşit olacaktır. Bu da parçacık demetinin eşit şekilde bölündüğünü gösterir. Ancak ikinci yarı gümüşlenmiş aynanın yerleştirilmesi iki yarı ışın arasında girişime neden olur. Bu yerleştirme iki yolu etkili bir şekilde birleştirerek dedektörlerde girişim desenlerine yol açar. Sensör 1 ve 2'deki sayım oranları artık iki yol arasındaki faz farkına bağlı olacaktır. Özellikle ikinci ayna yerleştirildikten sonra belirli bir parçacığın hangi yolu izlediğini belirlemek imkansız hale gelir. Kopenhag yorumunda bu her parçacığın aynı anda her iki yolu da etkili bir şekilde geçtiği anlamına gelmektedir. Kopenhag kuantum mekaniği yorumu ikinci yarı gümüşlenmiş aynanın yerleştirilmesinin parçacığın geçmişini geriye dönük olarak etkilediğini öne sürer. Bu görüşe göre ölçümden önceki parçacık her iki yolu da aynı anda kat etmiş bir durum üst üste binmesindedir. Ölçüm eylemi yani ikinci aynanın yerleştirilmesi bu üst üste binmeyi kesin bir sonuca çökertir. İkinci aynanın yerleştirilmesi parçacık ilk aynaya geçtikten sonra gerçekleşebilir. Bu durumda Kopenhag yorumu parçacığın geçmişinin geriye dönük olarak değiştirildiğini ima eder. Parçacığın geçmiş yörüngesi yol 1 veya yol 2'den geçip geçmediği yalnızca ölçüm anında belirlenir. Ve bu da parçacığın geçmişinin mevcut deneysel düzenine göre yeniden yazma potansiyeline sahiptir. Bu yorum geçmişin sabit bir gerçeklik olarak var olmadığını, bunun yerine mevcut gözlemlere bağlı olduğunu öne sürerek son derece sezgiye aykırı bir yol izlemektedir. V'lerin geçmişin ancak şimdi de kaydedildiği şekilde var olduğu şeklindeki ifadesi bu görüşü özetler ve parçacığın geçişinin ancak gözlemlendiğinde somut bir olay haline geldiğini vurgular. Aksine pilot dalga teorisi Kopenhag yorumunun paradoksal çıkarımlarından yoksun, deneyin deterministik bir açıklamasını sunar. Pilot dalga teorisine göre her parçacık iki yoldan birinde kesin bir yörünge izler. Parçacığı yönlendiren pilot dalga ilk yarı gümüşlenmiş aynada bölünür. Bir kısmı yol 1'i, diğeri yol 2'yi izler. İkinci yarı gümüşlenmiş aynanın eklenmesi yalnızca pilot dalgayı etkiler. Parçacığın yörüngesini değil. Ayna eklenirse pilot dalganın iki parçası birbirine karışır. Ancak parçacığın kendisi önceden belirlenmiş yolunda kalır. Parçacığın geçmişinde geriye dönük bir değişim olmaz. Yörüngesi pilot dalga dinamikleriyle tutarlı kalır. Parçacığın ve pilot dalganın geçmişi ikinci aynanın eklenmesiyle değişmemektedir. Parçacığın eklenmeden önceki yolu değişmeden kalmakta, böylece geriye dönük belirleme ile ilişkili paradokslardan kaçınılmaktadır. Bu bağlamda Kopenhag yorumu ile pilot dalga teorisi arasındaki karşılaştırma, Kopenhag yorumunun ve pilot dalga teorisinin felsefi ayrışmasını vurgular. Kopenhag yorumunun geçmişin şimdiki eylemlerden etkilenebileceği önerisi derin bir sezgi dışılık düzeyi gerektirmektedir. Bir parçacığın her iki yolu da geriye dönük olarak kat edebileceği veya geçmişin ölçülene kadar belirsiz olduğu fikri sezgiye aykırıdır. Öte yandan pilot dalga teorisi net, belirlenimci bir çerçeve sunmaktadır. Bu görüşe göre evren parçacıkların pilot dalgalar tarafından yönlendirilen gerçek yörüngelere sahip olduğu iyi tanımlanmış yasalar altında işler. Parçacığın geçmişinde hiçbir belirsizlik yoktur ve süperpozisyon ve geriye dönük değişimler gibi kuantum mekaniğinin kafa karıştırıcı yönleri parçacığın kendisinden ziyade pilot dalganın davranışına atanarak çözülür. Deneysel bir bakış açısından her iki yorumda aynı gözlemlenebilir sonuçları öngörür. İkinci aynanın yerleştirilmesi üzerine girişim desenleri. Ancak yorumlar bu sonuçların gerçekliğin doğası hakkında ne anlama geldiğine dair açıklamalarda farklılık gösterir.
Kopenhag yorumu ölçüm ve gözleme bağlı bir gerçeklik önerirken pilot dalga teorisi parçacıkların gözlemden bağımsız olarak iyi tanımlanmış özelliklere sahip olduğu nesnel bir gerçekliği korur. Standart kuantum teorisinde ölçüm problemi temel bir konudur. Bir sistemin kuantum durumunu temsil eden dalga fonksiyonu tipik olarak belirli bir gözlemlenebilirin öz durumları olarak bilinen farklı olası durumların bir kombinasyonudur. Örneğin her bir gözlemlenebilirin belirli değerlerine karşılık gelen iki farklı öz fonksiyonun bir kombinasyonu olan dalga fonksiyonuna sahip kuantum parçacığını ele alalım. Bir ölçüm yapıldığında dalga fonksiyonunun bu öz durumlarından birine çöktüğü ve dalga fonksiyonundaki katsayılar tarafından belirlenen belirli bir öz duruma çökme olasılığının olduğu anlaşılır. Ölçüm süreci genellikle kuantum sisteminin bir işaretçi değişkene bağlandığı von Neumann etkileşimini kullanarak modellenir. Genellikle bir ölçüm cihazının konum koordinatı olan bu işaretçi, başlangıç konumu etrafında yerelleştirilmiş bir dalga fonksiyonuyla başlar. Sistem ile işaretçi arasındaki etkileşim, işaretçi ile ilişkili momentumun sistemin gözlemlenebilirliğine bağlandığı bir etkileşim Hamiltonian tarafından yönetilir. Kısa bir süre içinde yeterince güçlü bir etkileşimden sonra sistemin dalga fonksiyonu Schrödinger denklemine göre evrimleşir. Bu evrim sistemin durumlarını işaretçinin durumlarıyla birleştiren yeni bir dalga fonksiyonuyla sonuçlanır. Eğer eşleşme güçlüyse gözlemlenebilirin farklı değerleriyle ilişkili durumlar işaretçinin yapılandırma alanında ayrılır. Yani örtüşmezler. Sonuç olarak dalga fonksiyonu bu farklı durumlardan birine çöker ve işaretçi belirli bir ölçüm sonucunu gösterir. Bu çöküş Born kuralına uygun olarak dalga fonksiyonunun orijinal katsayılarına karşılık gelen bir olasılıkla gerçekleşir. Born mekaniği olarak da bilinen pilot dalga teorisi standart yoruma deterministik bir alternatif sunar. Bu çerçevede kuantum sistemi yalnızca bir dalga fonksiyonu ile değil, aynı zamanda parçacıkların gerçek konumları yani konfigürasyonları ile de tanımlanır. Bu da deterministik bir yasaya göre evrimleşir. Temel fikir sistemin konfigürasyonunun dalga fonksiyonu tarafından pilot dalga aracılığıyla yönlendirilmesidir. Ölçüm senaryosunda pilot dalga teorisi sistemin evrimini dalga fonksiyonunun çöküşünü çağırmadan tanımlar. Başlangıçta sistem tıpkı standart kuantum mekaniğinde olduğu gibi süperpozisyondadır. Ancak çökmek yerine dalga fonksiyonu Schrödinger denklemine göre evrimleşmeye devam ederken parçacıkların yörüngeleri kılavuz denklem tarafından belirlenir. Ölçüm etkileşiminden sonra dalga fonksiyonu konfigürasyon uzayında her biri farklı bir ölçüm sonucuna karşılık gelen örtüşmeyen belirgin bölgelere ayrılabilir. Sistemin konfigürasyonu bu bölgelerden birinde sonlanacak ve sonucu etkili bir şekilde belirleyecektir. Pilot dalga teorisi konfigürasyonun ölçüm sonucunu belirlerken dalga fonksiyonunun kendisinin çökmediğini savunur. Bunun yerine evrimleşmeye devam eder ve sistem yapılandırmanın bulunduğu bölgeye karşılık gelen indirgenmiş bir dalga fonksiyonu tarafından yönlendirilir. Kuantum mekaniğinin her iki yorumu da kuantum teorisinin öngörülerini ölçümler sırasında gözlemlenen olgularla uzlaştırmaya amaçlar. Dalga fonksiyonu çöküşüne dayanan standart teorinin olasılıksal doğası, özellikle ölçümler arasındaki gerçekliğin doğası ve gözlemcinin rolü sorunu ile ilgili olarak çokça tartışılan bir konu olmuştur. Pilot dalga teorisi ise tüm kuantum olasılıklarının parçacık yapılandırmalarının başlangıç koşulları hakkındaki cehaletten kaynaklandığı daha klasik deterministik bir açıklama sunar. Bu yaklaşım dalga fonksiyonunun fiziksel çöküşünü reddederek ölçüm sorununu çözer. Bunun yerine etkileşimden sonra sistemin gerçek yapılandırmaya karşılık gelen indirgenmiş bir dalga fonksiyonu tarafından yönlendiriliyormuş gibi davrandığını öne sürmektedir. Ancak pilot dalga teorisi yerelliğin görelilik kavramıyla çelişen, kılavuz denklemde bulunan yerel olmama durumunu açıklama ihtiyacı gibi kendi zorluklarını da berabere getirir. Dahası matematiksel olarak tutarlı olsa da pilot dalga teorisi henüz standart kuantum mekaniği üzerinde ek bir tahmin gücü sağlamamıştır. Bu nedenle ayrı bir deneysel çerçeve olmaktan ziyade felsefi bir alternatif olmaya devam etmektedir. Standart kuantum teorisi ile pilot dalga teorisi arasındaki söylem, kuantum mekaniğindeki temel soruları vurgulamaktadır. Gerçekliğin doğası, gözlemcinin rolü ve ölçüm mekanizması. Standart kuantum teorisi basitliği ve deneysel başarısı nedeniyle baskın çerçeve olmaya devam ederken, pilot dalga teorisi deterministik bir yorum sunarak uygulanabilir bir alternatif olmakta ve bu bağlamda varlığını sürdürmektedir. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.